Evet arkadaşlar. Önce ipimizle tığımızı buluşturalım ve 80 tane zincir çekelim. 2 3 4 80 zincirimi çektim ve hazırladım. Şimdi bu sırayı atlatmadan izlerseniz sorunsuz bir iş çıkartırsınız. Bakın şimdi 3 zincir bırakıp 4. zincirime batarak bir tane trabzanı yaptım. 2 kere de çekerek. Sıradaki zincirime şöyle bak 13 tane trabzanımız olacak. Bu baştaki çektiğimiz zincir de bizim sayımızdan. Onunla birlikte 13 tane trabzan yapacağız. İki, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. Bu ilk önümüz bizim. 1, 2 zincir çektim. Bu son battığım trabzanla aynı yere batarak başlayacağım. Ve 15 tane trabzan yapacağım. Her zincire şimdi tek tek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane de ilk kolumuz için trabzan çıkarttık. 2 zincir ve hemen yine son battığım trabzana batırdım. Şöyle 24 tane de arka için trabzan çıkartacağız. 2 3 4 5 6 7 8 24 tane de arka için trabzanlarımızı hazırladık. 2 zincir son battığımız trabzana batıp 15 tane kol için, ikinci kolumuz için trabzanlarımızı çıkartacağız. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın 15 tane de ikinci kolumuz için trabzanları çıkarttık. Son öne geldik. 1, 2 zincir ve yine son battığım trabzanla aynı yere batırıp başlayacağım. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şurada 2 tane zincirimiz arttı. 80 değil de 78 çekersek tam gelecekmiş. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi bize tek lazım olan yerler bu 2 zincir yaptığımız yer. Bu aralara dümdüz batacağız. Birinci trabzanımız her zaman zincirimiz. Bakın bu. İkinciye batarak başlayacağız trabzan yapmaya. Zincirimize kadar. Hepsine birebir batarak zincirimize gideceğiz. 2 zincir olan yere kadar geldim. Tığımın üzerine ipimi alıp şimdi zincirin içine 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir, 1, 2 zincir ve aynı yere yine 2 tane daha. Şöyle bakın. Aradakilere tek tek batıp her zincir olan yere bu şekilde 4 tane artırma yapacağız. Şimdi bakın ikinciyi de göstereyim. Hep bunu yapacağız. Hemen hızlıca öreceğim burayı. Aralardakilere bir bir. Dört tane bu şekilde köşemiz var. Bir köşede ne yaptıysak 4 köşemizde aynı şekilde olacak. Böyle bakın geldim zincire. Zincirin içine 2 trabzan, 1, 2. 2 zincir, 2 trabzan. Bu kadar. Yine öbür köşeye kadar aynı. Öbür köşeye kadar aralara birebir batarak bu şekilde tamamlayacağız. Sıramın sonuna geldiğimde bakın zincir söylemiştim size. Zincirimizin tam tepe noktasına batarak yine bir trabzan yaptım. Bu bizim trabzanımızdı. Bakın 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Birinciyi bıraktım yine. İkinciye batırarak zincir olan yere kadar birebir batırıp öreceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Böyle hepsine birebir batırıp zincir olan yere kadar gidelim. Ve bundan sonra hep aynısını yapacağız. Toplamda 10 sıra olana kadar bu işlemi yapacağız. Ve yeleğimizin robasını büyütmüş olacağız. Bakın şimdi şöyle hemen zincir olan yere geleceğim. Şu. Şimdi bakın burada 2 trabzan zincirin içine 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzan. Hep aynısını yapacağız. 10 sıra olana kadar sayın böyle 1, 2, 3, 4, 5, 10 olana kadar devam edelim. Evet, robamız bitti. Bakın kalıp gibi bir robamız çıktı. Çok güzel oldu. Şimdi bu robayla bizim bebeğimiz ortalama 1,5 yaşına kadar, fazla da olur da biz 6 ayla 1,5'ta tutalım. Çok güzel bir roba oldu. Şahane gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Kollarımızı ayıracağız. Atacağız kolları. O yüzden hemen alalım. Bak.
Şimdi burada da değiştirmeyeceğim tığı. Örneğe başladığım yerde değiştireceğim. Şimdi yine trabzan olarak devam edelim. 2 zincirlerimizin olduğu yere kadar birebir batarak geleceğiz. Şuraya, aynı yerimize bakın. Çünkü başka yerde işlem yapmayacağız. Oraya kadar rahat bir şekilde öreceğim. 2 zincirimin olduğu yerdeyim. Şimdi buranın içine 2 tane trabzan. 1 2. Şöyle. Kolu bakın tuttum. Sıradaki 2 zinciri aldım. Buraya 2 tane trabzan. 1 2 ve kol yerimiz bakın şu şekilde ferah ferah bir kol yerimiz oldu. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde sıkmaz. Rahat bir kol. Öbür kol ayrımına kadar da aynısını yaparak gideceğiz. Şimdi hepsine birebir batıp 2 zincir olan yere kadar gideceğim. İkinci kol ayrımına geldiğimizde yine buraya 2 trabzan ve bıraktık kolu, buraya geldik ve yine 2 trabzan. Bitti. Kollarımızı ayırmış olduk. Şimdi etek kısmını örerek ilerleyeceğiz. Bakın bu da aynısı. Böyle pratik bir şekilde yapıldı. Şimdi sıramı tamamlayacağım ve örneğimizi yapmaya başlayacağız. Örneksiz olmaz. Hemen sıramı tamamlayacağım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi tığımı değiştireceğim. 4 milim tığa geçerek örgümü örmeye başlayacağım. Hiç zincir çekmeden çevirdim. Bakın hiç zincir çekmedim. Birinciye batarak bir sık iğne. İkinciye sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Dördüncüye sık iğne. Bakın 4 tane. Tığıma ipimi aldım. Şimdi bu 2 tane trabzanımın tepelerine değil boşluklarına batarak alacağım. Bakın şöyle. Boşluğundan aldım. Buraya bir trabzan yaptım. İkinci trabzanı da aldım tığımın üzerine. Tepeye batmadım. Şöyle bakın. Bu arkada 2 tane sık iğneyi bırakıp üçüncüye sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Bakın. 3 tane sık iğne yaptım. Tığımı ipimi aldım. Yine bu sıradaki 2 trabzanı tığımın üzerine alıp bir trabzan yaptım. Sıradakini aldım. İkinci trabzanı yaptım. Bakın şöyle. Arkadan bu 2 tane sık iğneyi bırakıp üçüncüye batacağız. Bakın sık iğne 1 2 3. Aldım ipimi. Trabzanları bakın 2 trabzanı boşluğundan aldım. Birinciyi 1 sıradaki 2. 2 tane trabzanı aldım. Arkadaki 2 taneyi bırakacağız. Bakın bunu bırakmazsanız artar. Hemen sıradakine 1 2 3 sık iğne yaptım. 2 trabzanı birinciyi boşluğundan tığımın üzerine aldım ve bir trabzan yaptım. Sıradakini aldım. Bir trabzan daha. 3 sık iğne 1 2 ve 3. Şimdi sıradaki 2 trabzanı birinciyi aldım. Boşluğundan bir trabzan yaptım. İkinciyi de aldım. Bir trabzan yaptım. Ve yine bakın arkadaki bu 2 taneyi kesinlikle bırakmalısınız. 1 2 3. 2 tane trabzan. Bakın birinciyi boşluğundan aldım. İkinciyi boşluğundan aldım. Şöyle. Ve 1 2 3. Sıradakini
Şimdi şu ikinci kolun şu ayrımına kadar şuraya kadar örelim. Aynı örneğimizi yaparak ilerleyelim. Sıkmayın. Sıkarsanız örneğiniz daralır ve çok kötü olur. O yüzden tığımı büyüttüm. Yumuşak bir örgü düşürmek için 4 numaraya geçtim. 2 ve 3. Hep bunu yapacağız şimdi burada bu sırada. Şimdi buraya geldiğimizde şurada bu koltuk altında geçişi nasıl yaptıysak bakın. 1 2 3 yani şu koldan ikinci trabzana kadar sık iğnemiz var. Şimdi burada da onu ayarlayacağız. Denk geliyor ama oldu ki denk gelmedi. Burada bir tane fazla ya da eksik yapabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle ikincinin de üzerini yapmışız. Aynısını burada da yapacağım. Bakın 2 trabzan. Şuradaki üçüncüden beline sarmaya başlamışız. Burada da aynısını yapacağız. Bir eksik bir fazlaysa çift batarak ya da tek batarak orayı dengeleyin. Bitişte sorun yaşamamak için. Şimdi 1, 2, 3 böyle sıramın sonuna yine devam edeceğim. Şöyle. Ayarladık burayı. Şimdi bu sıralarda yine mümkün olduğunca videoyu atlatmayın. Çünkü burgularımızı yaparken şaşırmayın. O da çok pratik anlatacağım size. Yani hiç sıkılmadan yapabileceksiniz. Sırayı tamamlayayım. Sıramın sonunu da yine 4 trabzanla bitirmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Bu sırada sadece trabzan yapacağız. Birinciye batmıyoruz. Bu sıramız tamamen trabzandan oluşacak. Bakın böyle. Hepsine birebir batarak trabzan yapalım. Sıramızın sonuna kadar birebir batacağız. Evet, sıramız tamam. Şimdi yine başlayacağız bakın. Hiç zincir çekmeden 4 sık iğne yapacağız bakın. Birinciye baştakine batırdım. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane sık iğnemi yaptım. Tığıma 1 2 defa sardım. Şurada altta bakın 2 trabzan yaptık. Şurada. Boşluğundan batarak 1 2. Şimdi birinciye değil ikinciyi boşluğundan bakın yine bunun boşluğundan aldım ipimi 2 2 2 olarak çektim. 1 2 defa sardım. Bu sefer de birinciyi boşluğundan takıp aldım. Böyle. 1 2 3 defa da çektim. Arkada 2 tane sık iğneyi bırakıp 1 2 ve 3. Bakın 3 tane sık iğneyi yaptım. 2 defa sardım. Yine bakın altta ikili gözüküyor. Birinciyi değil ikinciyi tığımın üzerine aldım. 3 defa da çektim. 1 2 3. 1 2 defa sardım. Şimdi birinciyi bakın bıraktığım birinciyi aldım ve yine 1 2 3 defa da çektim. Arkadaki 2 tane çok önemli. Bakın şurada 2 taneyi bırakıp üçüncüye batıp sık iğne yapacağız. 1 2 3. 1 2 defa sardım. Bakın 2 tane trabzan. Şurada. Birinciyi değil ikinciyi tığımın üzerine aldım. İpimi çıkarttım. 1 2 3. 1 2 defa sardım. Birinciyi aldım.
3. Arkada 2 taneyi bıraktım. 1, 2 ve 3. Şöyle. Şimdi bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Evet, yine sıramızı tamamladık. 3 zincir çekerek yukarıya çıkacağız. Arka sıramızda hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızı yaparak yine sırayı tamamlayacağız. Arka sıra sadece trabzan. Böyle örerek sıramın sonuna gideceğim. Hiç sıkmadan örüyorum. Sertleşmesini istemiyorum. O yüzden böyle rahat rahat öreceğim. Şimdi bunu deme sebebim de mesela bir taş böyle kalıp gibi dursun istemiyorum. Mesela giyilen kıyafet vücudu saracak, böyle yumuşak olacak. Sert bir örgü ördüğümüzde ne olur, öyle kalıp gibi durur. Ki özellikle de bebek kıyafetleri yapıyoruz biz, mesela yeleğe, hırkası. Beton gibi bir hırka hiç güzel, yelek hiç güzel durmaz. Yumuşak olacak, böyle üzerini saracak. Evet, tamamlayalım yine sırayı. Evet, sıramız tamam. Geldik bakın. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bu sıramızda burma yapmayacağız. Bakın. Birinciden hemen alacağız. Bakın. Birinci 2 defa sardım. Alttakinin birinciyi boşluğundan takıp aldım. İkinciyi boşluğundan takıp aldım. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Arada yine 3 sık iğnemizi yapacağız. 1, 2, 3. 2 defa sardım. Birinciyi aldım. Sardım. İkinciyi de aldım. Burada birebir batarak devam edeceğiz. Şöyle. 2 defa sardım. Birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Aradaki 3 sık iğne. 1, 2, 3. Şöyle. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Arka sırada da trabzanlı sıramızı yapıp yine ön sıraya gelelim. Bundan sonra işimiz kolaylaştı zaten. Şöyle. Arka sırada da trabzanlarımızı yapalım ve ön yüze yeniden gelelim. Yine ön yüze geldik. Baştan yine 4 sık iğnemizi yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Tığıma 2 defa sardım. Şimdi bir sırada düz geldik. Bir sırada vuracağız burayı. Bakın. Birinciye değil, ikincinin boşluğundan alıp 1. Tekrar 2 kere sardım. Bu sefer birinciyi aldım. Ve tamamladım. Bakın. 3 sık iğne. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. 2 defa sardım. Alttan ikinciyi tığımın üzerine alıp topladım. 2 defa sardım. Birinciyi aldım. 3 sık iğne yapıp 1, 2, 3. Gördünüz mü? Çok kibar kibar vurmalar oluşuyor. Böyle zaten burayı biliyoruz. Bu şekilde örgümüzü büyüteceğiz. İsterseniz her sırada da yaparsınız ama böyle devamlı üst üste biner ve güzel durmaz. Ama bu şekilde bakın. Çok kibar bir duruşu var. Şöyle. Ve tamamlayacağız şimdi. Aynen bu şekilde örerek ilerleyeceğiz.
2, 3. Şimdi bu yelekten sonra bu örneğin başka bir versiyonunu da yapacağım. Yine erkek bebeklerimiz için. Örneği biraz çalışmam gerekiyor. Çünkü değiştireceğim ve farklılaştıracağım. Ama bu tarz bir örnek olacak. Gördünüz mü, artık kolayca gidiyor. Böyle tamamlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakın yeleğimizin boyu tamam. Şöyle göstereyim. Bakın böyle aralara açık vurmalarımız oldu. Tam erkek bebeklerimiz için, kız bebeklerimiz için de olur. İstediğiniz gibi yapabileceğiniz bir yeleğimiz oldu. Şimdi eteğinde sadece bir sıra şöyle bakın, trabzan sıramı geldim burada. Hemen ipimi aldım ve burada bir iki zincir çekip, şimdi birinciyi ellemeyeceğiz. İkinciye bakın, trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Sıradaki trabzanı arkadan tığıma takıp boşluğundan aldım ve yine buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı önden tığımın üzerine aldım ve bir trabzan yaptım. İpimi aldım, arkadan trabzana takıp bir tane trabzanımı yaptım. Sıradakini önden aldım. Bir önden bir arkadan alarak lastik örgü yapacağız. Şöyle bakın. Ama sadece bir sırayla bitireceğim ben. İsteyen bu kısmı uzatabilir. Çünkü ipimiz yeterli. Hani birkaç sıra daha örebilir. Çünkü iki ip kullandık yine. Benim yeleklerimde bir ip yetmiyor. O yüzden devamlı iki ipimizin olması gerekiyor. Bazen 1,5 ip gidiyor. Bazen ipim çok az bir şey kalıyor. Bazen bir ip, ikinci ipten çok az bir şey kullanmış oluyoruz. Hani örneğine göre de bu değişiyor. Bakın böyle bütün sıramı tamamlayacağım. Kolda da aynı işlemi yapacağım. Şimdi burayı tamamlayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi kolayca ilerliyor yine. Şu görüntüm bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, bakın şöyle de bir düğme dikmeyi düşünüyorum buna. Biraz renk olması için. Şöyle bakalım bir nasıl duracak. Şöyle çevirelim. Bakın sadece 3 düğme yapacağım. Şöyle şurasına bakın. 3 tane düğme ile de tamamlayacağım. Kol kenarına da aynı böyle bir sıra lastik gidip şu bakın şu yakanın şurası var ya. Şimdi düğmeleri de gösterdik. Bu yakanın buraya bir sıra sık iğne gidebilirsiniz. Biraz daha toparlayıcı olması için. Şöyle alacağım ipimi. Bakın. İpin fazlasını şimdi oradan götüreceğim. Her boşluğun içine bir tane sık iğne. İpinizin durumuna göre bakın burayı da böyle yapabilirsiniz. Biraz daha bakın toplanıyor ve daha güzel duruyor. Bunu da deneyin. Bakın başladığım ipimi de şu köşeye geldiğimde şu araya girmiyorum. Buradan bu üstü bırakıp öteki araya giriyorum. Şöyle bakın, arayı açmamış oluyorum. Ve şimdi burayı tığlayıp bitireceğim. Evet arkadaşlar, bakın kenarını yaptım. Buraya da düğmeyi diktim. Şöyle bakın, düğmelerini de tutturdum. Ve güzel oldu.
Kol kenarlarını da aynı eteğindeki gibi bir sıra lastik yapıp örgümü tamamlayacağım. Bütün detaylarıyla anlattım ve yaptım. Umarım beğenirsiniz. Siz de benimle birlikte örersiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.